Yeni bir bölümden, Eskişehir bölümümüzden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yağmurlu bir gün ama Eskişehir'i gezeceğiz. Normalde yönümüz Bursa'ya doğruydu ama geçerken bir gün de Eskişehir'e ayıralım dedik. Çünkü hep merak ediyoruz. Bir şekilde yanından geçiyoruz, şehre uğramıyoruz. Artık haksızlık ettiğimizi düşünmeye başladık. Şimdi ilk durağımız Odunpazarı. Güzel bir kahvaltı yapıp turumuza başlayalım. Şimdi Kırım Tatar'a geldik. Burada çiğ börek yiyeceğiz. Sıra bekliyoruz. Kapıda isminizi yazıyorlar. 5 dakika içerisinde de alıyorlar. Tamam kızım. Gel bakalım. Öyle yapma babası. Şuradan çıkar. Tamam. Yağmura çıkmayalım dedikçe koça koça yağmura gidiyor. Tamam kızım, birazdan gezeceğiz buraları, merak etme. Şöyle gel bakalım. Artık Elif seni tutabilene aşık olsun yani, gerçekten. Elde avuçta durmuyor. Buradayız, geldik. Hoppa. Şimdi sıra bize geldi. Hemen içeriye girelim. Şimdi işletmeye girdik. Orijinali kıymalı oluyor ama peynirli de var dediler. Yarı yarıya, yani 5 tane oluyormuş bir porsiyonda. 3 kıymalı 2 peynirli söyledik. Bir de yanına Özbek mantısı da meşhurmuş. Bir adet de Özbek mantısı söyledik. Siparişlerin gelmesini bekliyoruz. Elif Ahsen çok acıktı. Sabırsızlanıyor. Gelsin. Sağ olun. Hoş bulduk. Allah'ım, şöyle iç harcını koyuyor. Şöyle katlanıyor. Burada ablam kesiyor. Masa 4 gitti mi? Tamam. Masa 22'ye 2 yarım. Şu şekilde. Sonra burada kızartılıyor. Bak, kazanımıza laf söylüyorlar. Sonra bu kazan özel döküm bir kazan yani. Hani bu kenarlarının siyah olması kazanın kendi özelliği. Hı hı. Sonra diyorlar ki kazanınız çok kara pis diyorlar. Değil yani. Sıkıntı yok. Sonra da buradan servis ediliyor. Yani arada şöven kazan. Özel bakımla kalay döküm bir kazan. Kırım'dan geldi bu kazan. Özel yani. Börekleri özel kazanla pişiriyoruz. Geç ısınıyor, geç soğuyor. Bu şekilde çıtır çıtır servis ediliyor. Orada yağları süzülsün diye Hı hı. önce telde Burada yağlar süzülüyor, sonrasında servis. Şöyle Özbek mantısı bu şekilde gözüküyor bir porsiyon. Yine bir porsiyon karışık çiğ börek. Yanında böyle turşular geliyor arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Özbek mantısı harikaydı. Yani bizim damak zevkimize uyuyor diyelim. Çiğ börek de karışık. 2 tane peynirli, 3 tane de asıl çiğ börek olan kıymalı çiğ börekten yedik arkadaşlar. Yanındaki turşular gayet güzel. Kapya biber acı değil, diğeri acı. Ama bunun da tadı çok güzel, sirkeli. Fiyat bilgisi de paylaşalım. Karışık ya da sade fark etmez. 5 adet çiğ börek 300 TL. Özbek mantısı 400 TL. Şöyle incirli cevizli bir baklava geldi arkadaşlar. Birer tane. Çok güzel dediler. Tadına bakın dediler. Hemen deniyoruz. Ve çıtır çıtır. Yok bak. İçerisinde harbiden şöyle bol bol ceviz var. Güzel. Güzel arkadaşlar. Şimdi Kırım çiğ börekten çıktık. Böyle aşağıya doğru çarşıya ilerliyoruz. Biraz Safranbolu evlerini andırıyor burası. Benzer yani, direkt aynısı demesem de. Bursa Cumalı Kızık da buraya benziyor diyorlar ama oraya daha henüz gitmedik. Gittiğimizde orayı da değerlendiririz. Magnetimizi aldık. 50 TL, 40 TL, 30 TL. Fiyatları değişiyor arkadaşlar. Biraz Odunpazarı'nın hikayesinden bahsedelim. Buraya, yani Eskişehir Odunpazarı'na Odunpazarı denme sebebi, çevre köylerden gelen odunların buranın meydanında satılmasından dolayı buraya Odunpazarı ismi verilmiş. Kuruluş efsanesinde ise bir rivayete göre Eskişehir'e yerleşmek isteyen ilk halk en sağlıklı bölgeyi seçmek için Porsuk Çayı kıyısına ve Odunpazarı tepelerine birer koyun ciğeri asar. Odunpazarı'ndaki ciğerin daha geç bozulması üzerine havanın daha temiz olduğu düşünülerek yerleşim buraya kurulur.
Genelde 2-3 katlı evler kerpiç yapıda düzenlenmiştir. En belirgin özellikleri sokağa doğru çıkıntı yapan cumbalı pencereleridir. Bu cumbalar hem içeriye daha fazla ışık girmesini sağlar hem de mahalle kültürünün bir parçası olarak sokağın izlenmesine imkan tanır. Bölge Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi adıyla 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde dahil edilmiştir. Şöyle güzel bir Çini seramik atölyesine geldim. İçerisi rengarenk gözüküyordu. Hemen size içeriği de göstereyim. Burası imalathane mi? Girebilirsin. Ha, kendiniz yapıyorsunuz direkt. Burası fırın. Desenler kalıpla çıkıyor. Evet, kalıba basıyorum ama desenleri ben yapıyorum tek tek. Hint yakar gibi. Çok iyi. Hamali bunlar. Evet. Üzerine boya atıp pişiriyor muyuz sonra? Şu çamur hali kalıptan çıkmış. 1050 derecede pişiyor. Sert ve seramik olarak çıkıyor. Hı hı. Sonra modellemeleri ben yapıyorum. Hepsinin içindeki desen farklıdır. Hint kınası yakar gibi doğaçlama çalışıyorum. Sonra böyle cam tozuna batırıyoruz. Cam tozu. Evet, şu şekilde gri gördüğünüz turkuaz cam tozudur. Fırına girdiğinde direkt turkuaz çıkar. Aa, çok iyi. O renkte cam tozu. Şu renklerde çıkıyor. Çok iyi. Sistemeyi de burada. Renkli çalıştıklarımızın cam tozu ayran gibi olur. Rengarenk parlak çıkarlar. Üzerine sonra desen Evet. giriyorsunuz. Ve mesela şu küllüğün aynısı orada zıkkımıç yazar içinde. Yanında Eskişehir. Çok iyi. Sıfır üretim. 25 gün artı 60 saatte buraya gelir. Çünkü o fırın 4,5 saatte pişirme tamamlar ama oradan buraya soğuması 30 saattir bir fırının. İki Cam kere olduğu için. fırınlanır. Evet. Teşekkür ederim bilgiler için. Tamam. Biliyorsunuz Eskişehir'in lüle taşı meşhur. Şimdi bir atölye arıyorum. İşleme yapan, aktif çalışan bulursam hemen size çekeceğim. Arkadaşlar, lüle taşımız Türkiye'de sadece Eskişehir'de yerin altından 50 ile 100 metre arasında çıkan sepiyolit grubuna ait kil mineralinin magnezyum ve silisyumla birleşip kayaç halini almış halidir. Özgül ağırlığı 0,96'dan başlayan yarı değerli doğal taşlar içinde suda batmayan da tek doğal taştır. Çok hafif olmasının sebebi de çok gözenekli bir yapıya sahiptir. Sünger gibi bir içi vardır, sünger gibi de bir emilimi vardır. Bakın emilimini şöyle 2 tane örnekle göstereceğim size. Şurası beyaz bir yüzey ve paket kağıdım. Evet. Emilim bu kadar fazladır. İkinci örneğim de benim tesbihlerimdir. Ortalama 11-12 saat lüle taşıyla uğraştığım halde benim tesbihlerimin rengi bu kadar beyazdı. Bu 5 senelik hali. Sonradan sararıyor mu? Söyleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Bu da 9 senelik hali. Böyle olmasının sebebi de içindeki magnezyum ve silisyum sayesinde sağlığımıza olan faydalarından dolayıdır. Tenimize temas etmeye başladığı andan itibaren emilimi çok yüksek olduğundan dolayı sağlığımıza olan faydaları tiroid bezinin düzenli çalışmasını sağlar magnezyum sayesinde. Hafızayı kuvvetlendirip ileriki yaşlarda Alzheimer riskini en aza indirir silisyum silikat sayesinde. Kötü kolesterol dengeler magnezyum sayesinde. Bağışıklık sistemimizi çok güçlendirir. Çünkü toksinlerimizi emdiğinden dolayı negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirerek rahatlamamızı sağlar. En önemlisi egzoz gazı ve sigara dumanından soluduğumuz o ağır metallerin çok hızlı emilimini sağlar ve çok ağırlaşır. 2 elim boş olsa tespihlerimin ağırlığını test edeceğiz. Ve radyasyonu emer taşımız. Taşımız çok hafif, suda batmaz dedik. Suda batmadığından dolayı lüle taşının bir diğer ismi deniz köpüğüdür. Ama Eskişehir'le de özdeşleşmiş bir ismi vardır. Eskişehir'in beyaz altınıdır. Lüle taşı suda batmaz fakat suda da erir. Suda erimesini de engellemek için
Yaptığım şu boncuklarımı ürünlerime çevirmeden önce cilamız olan bal mumunda pişiririz. Bal mumu da bizim taşımızın sadece su emilimini engeller. Faydalarından hiçbir şey eksiltmez. Ben talaşlarımı dağıtmıyorum. Bunları katkı maddesi olmadan birleştirmeniz mümkün değil. Alçı, polyester, tutkal, epoksi gibi bir şeylerle birleştirip bir şeyler yapabilirsiniz ama o lila taşı olmaz. Biz daha iyisini yapıyoruz. Biz sabun yapıyoruz. Yağlı ve sivilceli ciltler için birebir olan sabunumuzu yapıyoruz. İşlenmemiş haliyle de yurt dışına çıkartamazsınız. Yasaklanmıştır. Kaybolmaya yüz tutmuş değerler arasına girmiştir. Isıya da direnci 1000 derecedir. 1000 dereceye kadar yanıp zarar görmeyen, faydalarından hiçbir şey eksiltmeyen ve karbonlaşmayan da tek doğal taştır. Çok hafif olduğundan da ve ısıya direncinin çok fazla olmasından dolayı da Avrupa'da çıkan lila taşları uzay teknolojilerinde kullanılır. NASA tarafından roketlerin ve mekiklerin yakıt tanklarının izolasyonunda izolatör olarak kullanılır. Çok hafif, ısıya direnci çok fazla, artı doğal taş olduğundan dolayı iletken değil. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Amcamı ahşap sanatları atölyesinden, müzesinden ileriye gelip böyle Tuğba Hediyelik'te bulabilirsiniz. Kendisi çok ilgili. Her şeyi anlatıyor. Tesbihlerden de alabilirsiniz. Arkadaşlar Odunpazarı Belediyesi Ahşap Eserler Galerisi Müzesi'ne geldik. Şöyle giriş 50 TL. Öğrenci 100 TL tam. Sabah 9 akşam 7 arası açık burası. Hemen içeriye girelim. İçeriye girdim. Eserler festival eserleriymiş arkadaşlar ve şöyle yapan kişilerin biyografisi yazıyor. İşlemelerin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Burada Türkiye haritası var. İşlemecilikler. Şöyle. Örnek veriyorum. Çin'den bile ürün göndermişler şu şekilde. Deri gerdirme aparatı. Gürgen ağacından. Kolombiya'dan yine göndermişler. Yani kısacası sanata ve ahşaba ilgi duyuyorsanız Almanya'dan yine başka bir Paul diye bir sanatçı göndermiş. Sizi çok sıkmayacağım. Burada birçok plaka ve ahşap var işlenmiş. Farklı ülkelerden, Endonezya'dan bile ürünler var mesela. Siz de gelip buraya bu ürünleri inceleyebilirsiniz. Şu şekilde. Odunpazarı Belediyesi'ne ait Cam Sanatları Merkezi'ne geldik. Açık alevde cam şekillendirme stüdyosuymuş burası. Hemen içeriye geçelim. Şöyle şekillendirilmiş camlar. Karşıda da atölyesi var. Öğle arasına girmişler. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz? Şekillendirme mi, süs mü? Ustamız burada şekillendirme yapıyor. Külliyenin içerisine girdik. İçeride bir adet böyle cami var. Çok eski, tarihi kesme taştan yapılmış bir cami. Yukarıda cam müzesi varmış. Burası atölyesi. Birazdan oraya da uğrarız. Fotoğraf galerisi de var içeride. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi El Sanatları Çarşısı'na geldik. Yine bizle beraber bir tur gelmiş. Şöyle. Lüle Taşı Galerisi. Girişi El Sanatları Çarşısı böyle. Ürünler. Çarşının bu tarafı böyle, bir de diğer tarafa gidiyor.
Çok iyiymiş ya. Kuşlar içi sıvı dolu. Geldiğinizde buraya da uğramayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Zaten meydana çok yakın bu gezdiğimiz yerler. Uzak bir yer olduğunda sizi burası biraz uzak diye bilgilendireceğim. Şimdi Lületaşı Galerisi'ne yani müzesine giriyoruz. Hemen arkamızda çarşı var, El Sanatları Çarşısı. Hemen karşısında 2008 yılında açılmış Lületaşı Galerisi var. Hemen girelim. Burada lüle taşından yapılmış eserler var. Gördüğünüz bir pipo arkadaşlar. Yine pipo örnekleri lüle taşından. Bir tarafta hediyelikler, diğer tarafta yine müzeler. Yani müzelik eşyalar devam ediyor. Eski takılar. Pipolar yine. Genelde pipolar var arkadaşlar. Demek ki Eskişehir'de pipo çok kullanılıyor. Örnek bir pipo gösteriyorum hemen. Yani bakar mısınız pipoya? Piponun ne olduğunu bilmeyenler de olabilir. Onlara da açıklayalım. Arkadaşlar tütün içiyorsunuz içerisinde. Şu gördüğünüz bölüme tütünü koyup şu pipo kısmıyla, renkli kısımla içinize çekiyorsunuz ve orada yanıyor. Şöyle şuraya ağzımıza alıyoruz. Şuraya tütün bırakıyoruz. Çukur kısmı. Güzel eserler var. Aynı zamanda dediğim gibi lüle taşı ile ilgili hediyelik ürünler de satılıyor burada. Geldiğinizde uğramayı ihmal etmeyin. Var ya. Ama iki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Şunu Lüle Taşı Galerisi'nden çıkıyoruz. Aşağıya doğru devam ediyoruz. Camiye doğru. Hafiften yağmur yağmaya başladı. O yüzden Elif Ahsen'in arabasına yağmurluğunu da taktık. Kurşunlu Camii'yi gezecektik. Ve şimdi de önce bir kahve içelim. Namazımızı hem kılar gelir burada kalar hem de çekimimizi yapar geçeriz dedi. Tamam dedim. Kurşunlu Camii'yi şimdilik kahve sonrasına öteledik. Şimdi güzel bir mekana kahve içmeye gidiyoruz. Bu arada yer yön bilmenize de gerek yok. Zaten böyle her yerde yön gösteren oklar var. Üzerinden okuyarak burayı gezdik, burayı gezmeyelim diye devam edebilirsiniz. Şimdi Ahşap Eserler Galerisi'nin karşısında kum kahvecisine geldik. Şöyle hemen kahveleri kumda yapıyorlar. Burada güzel bir kahve içeceğiz. Kahvelerimiz geldi. Ben sütlü kumda kahve söyledim. Eşim de menengiçli. Elif Ahsen de burada uyuyor. Birazdan karavana geçip üzerine bir şey alıp gezimize devam edeceğiz. Üzeri çok kalın ama yine düşmesin çocuk. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر.
Kurşunlu Camii ve Külliyesi'nin 1517-1525 yılları arasında yapıldığı biliniyor. Osmanlı veziri Çoban Mustafa Paşa tarafından yapılmıştır. Mimarının Mimar Sinan'dan önceki baş mimar olan Acem Ali olduğu kabul edilir. Külliye'de sadece bir cami yoktur arkadaşlar. Bünyesinde medrese, imaret yani aşevi, şadırvan ve kervansaray. Bunların yanında da Mevlevihane gibi bölümler bulunur. İçerisinde Lüle Taşı Müzesi vardır. Az önce gezdik zaten, orayı gördünüz. El sanatları ve atölyeler var. Birkaçını gezdik. Bahçesindeki asırlık ağaçlar ve tarihi dokusuyla huzur veren bir ortamı vardır. Mevlevihane bölümü geçmişte bölgenin önemli bir ilim ve kültür merkezi olduğunun kanıtıdır. Siz de Odunpazarı'na geldiğinizde Kurşunlu Camii'yi ziyaret etmeyi unutmayın. Gelelim buraya neden Kurşunlu Camii dendiğine. Normalde burası eski Osmanlı vezirlerinden Çoban Mustafa Paşa'nın yaptırdığı bir cami ve külliye. Normalde burası Çoban Mustafa Camii olarak geçiyormuş kayıtlarda. Ancak Osmanlı geleneğinde kubbelere kurşun kaplandığı için bu caminin de kubbelerinde kurşun kaplanmış. Doğa olaylarına karşı korumak için, aynı zamanda yağıştır vesaire. Bu kurşun kaplamadan dolayı buranın ismi Kurşunlu Camii olmuş. Hatta halk tarafından o kadar benimsenmiş ki ismi Kurşunlu Camii olarak kalmış. Çoban Mustafa isminin önüne geçmiş. Ama normalde Osmanlı kayıtlarında burası Çoban Mustafa Paşa Camii. Aslında öyle. Hemen büyük bir tane bahçesi var ve içerisinde az önce bahsettiğim gibi aşevi, imarathane vesaire, şadırvan, birkaç tane daha yapı bulunuyor. Mimar Sinan'dan önceki baş mimarmış Çoban Mustafa Paşa. Mimar Sinan hepimiz biliyoruz. Ondan önceki baş mimar da Çoban Mustafa Paşa'ymış ve burayı yaptırmış. Cami çok tarihi ve korunmuş bir cami. Sütunlarından tutun duvarlarına kadar. Genelde mermer işçiliğini görüyoruz her yerde. Geldiğinizde buraya da uğramayı ihmal etmeyin. Şimdi biz sıradaki rotamıza geçiyoruz. Yeni Çarşı'ya geldik şimdi. Daha doğrusu merkeze geldik. Yani çok ciddi bir araç yoğunluğu ve trafik problemi var Eskişehir'de. Yani dün akşam geldiğimde dedim acaba üstlerde apartman var sonuçta, insanlar acaba ondan mı bir yoğunluk yaşıyor? Ama araç kuyruğuna bakın. 5. kırmızıda, 5. ışıkta ancak ışığın başına varıyoruz ve neredeyse tüm ışıklarda durum böyle. Yani gelirken bilginiz olsun, Eskişehir'de bence ciddi bir merkezde trafik problemi var. Park sorunu var ve ciddi bir araç yoğunluğu var. Yani bayağı bir araç kullanan var. İlerliyoruz şimdi, sıradaki rotamıza geçiyoruz. Yani size de bunu aktarayım dedim. Örnek veriyorum, daha 2 ışıkta daha ancak başa varacağız. Arkamız da dolu bu arada. Aracı zar zor şöyle Porsuk Çayı'nın kenarına park edebildik. Park yeri dediğim gibi arkadaşlar neredeyse yok. Otoparkları var. Onlar da büyük araç almıyor. Yani el mahkum aracı oraya koyabildik, inşallah bir şey olmaz. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Elif Ahsen'in arabasını artık yavaş yavaş iptal etmeye başladık. Yürümeyi öğrensin diye. Porsuk Çayı çok güzel gözüküyor. Ortada güzel bir ada yapmışlar. Hadi gidelim kızım, gel. Ver elini. Elini ver, düşersin. Elif Ahsen. Çok güzel bir meydana geldik. Her yer kumru. Elif Ahsen kuşları çok sever. Yerim seni ya. Uçur kızım. Koş. Koş uçur. Koş. Bayağı bir kumru var arkadaşlar. Çok güzel bir heykel var burada. Üstünü kirleme, dikkat et. Şimdi Porsuk Çayı üzerinde kondola binilen alana geldik. Bayağı uzun bir sıra var. Şuradan şu binme alanına kadar. Kondollar burada. Buradan yukarıya doğru gidiliyor. Hava çok soğuk ve yanımızda Elif Ahsen var. Biz binmeyeceğiz. Çünkü durmuyor, yerinde durmuyor, düşebilir. O riski göze alamayacağız. Ama çok güzel gözüküyor. Camlı gezi tekneleri de var. Şimdi bir tanesi turdan döndü. Bakalım, belki buna bineriz. Kondol biniş alanına geldik. Kişi başı 130 liraymış. 30'ar kişi alıyorlar. Daha doğrusu kondol dediğim şöyle. Eskişehir Büyük Belediyesi'nin kendi teknelerinin olduğu bölüm camlı. S-Bot turu yapılıyor buradan.
Şu dışarıda gösterdiğim az önce camlı turlar, camlı botlarla gezi yapılıyor. Kişi başı 130 TL ve 30 kişi alınıyormuş. Bu yüzden şu an gişe kapalı. Öndeki 30 kişinin tekneye binip gitmesini bekliyoruz. İçeriye girdik. Gördüğünüz gibi bir tane bot gidiyor. 15 dakikada bir kalkıyormuş. Dolarsa daha erken kalkıyor dediler. Şimdi bizim bot geliyor buraya. Gördüğünüz gibi. Biz de bununla gideceğiz. İçerisi bu şekilde. Tavan çok iyi yalnız. Her yeri görebilelim diye cam tavan yapılmış. Böyle çok güzel. Hareket ediyoruz. Yan. Çok güzel. Farklı bir deneyim. Yarım saat bekledik. Yolculuk da yaklaşık 15 dakika sürüyormuş. Ama buna değdi gibi. Tavan olayı çok iyi. Normal açıktan bunlar da varmış da çok Hı hı. Yok, hem soğuk hem yağmur atıştırıyor yani. Ve köprü altından geçiyoruz. Porsuk Çayı üzerinde rengarenk köprüler var. Her biri farklı motiflerle ve renklerle süslenmiş. İnsanın inip hepsinde fotoğraf çekilesi geliyor. Çayın sağında solunda bir sürü kafeler var. Bunları geze geze gidiyorsunuz. Örnek veriyorum, şu an üzerimizde açık yeşil renginde bir köprü daha var. Hepsini farklı bir renge boyamışlar. Çok güzel olmuş. Üzerleri ışıklandırılmış. Gece daha güzeldir kesin. Örnek. Gelirseniz mutlaka tura katılmayı ihmal etmeyin. Çok keyifli. Farklı bir deneyim. Yürüyüş yolu. Uzun bir yürüyüş yolu yapmışlar. Park yapmışlar ara ara. Kafeler. Aynı yerden geçip duruyor. Gezimiz bitti. Başlangıç noktasına geldik. Yaklaşık 15 dakika sürdü arkadaşlar. Kondol iskelesi de karşınızda gördüğünüz iki köprünün ilerisinde, diğer köprünün yanından biniliyor. Bilginiz olsun. Kondol kalkış noktası burası değil. İki köprü ileride, 150 metre ileride, zaten bindiğimiz noktada da yazmışlar. 150 metre ileride diye. Bilginiz olsun. Genel olarak gezi güzeldi. Biz beğendik. Şimdi sıradaki rotamıza geçiyoruz. Başladığımız gibi iniyoruz. Elif Asen'i şöyle baba kucağına önüme bağladım. Adımları daha küçük haklı olarak. Bizi yavaşlatıyordu. Yağmur da hızlı bastırdı. Şimdi Elif Asen'in kolundan tutup yağmurda sürüklemeyelim dedim. Bundan sonra böyle gezeceğiz. Papağan çiğ böreğe geldik. Burada porsiyonları 325 lira. Ama denemek istiyoruz. Biraz sıra var. Havada yağmurlu. Şöyle önde göreceğiniz gibi. Arkaya doğru da sıra devam ediyor. Biraz bekleyeceğiz. Sonra
Çiğ böreğimizi yiyip yola devam edeceğiz. Şimdi masaya oturduk. Elif Ahsen tabi durmadı, beni çıkar dedi. Kuş izliyor. Siparişimizi verdik. 15 dakikaya çıkıyormuş. Bekleyeceğiz. Çiğ börekler geldi arkadaşlar. Biz biraz hızlı başladığımız için yeni çekebiliyorum. Elif Ahsen'e yedirdik. Şöyle yiyor. Acıkmış yavrucak. Genel olarak güzel. Zaten çiğ börek standart her yerde. Yemeğimizi yiyip yolumuza devam ediyoruz. Turşu evimize geldik. Bardaklar şu şekilde. 30 ve 50. Turşu da çok güzel gözüküyor. Küçük mü alalım, büyük mü bir tane? Büyükten bir tane alalım. Az acılı olsun ya. Sıkıştırdım. Tamam, hemen açacağım kız. Şöyle bardaklara içerisi şu şekilde su ekleniyor, turşu suyu ve ikram ediliyor. Hiçbir şey içilmiyor. Önce kendi içecek. Yerim seni. Hadi gidelim. Papagani varmış ileride ve kokoreç Yunus var. Cidden mi sandı? Hadi. Şimdi hemen turşu evimizin yanında kokoreççi Yunus var arkadaşlar. Bayağıdır da kokoreç yemiyorduk. Silerim, sıkıntı yok. Kokoreççi Yunus var. Buraya geldik. Buradan şimdi birer tane ayaküstü kokoreç alıp yiyeceğiz. Bayağıdır da kokoreç yemiyordum. Cozur cozur pişiyor burada. Süper. Sıradayız. Salona geçin abi. Sıra orada. O yüzden. 5 dakika. İçeride biber falan da var. Biber falan da var içeride. Alıp yola devam ediyoruz şimdi. Tamam, gidiyoruz. Sakin ol. Hadi mama yiyecek misin? Tamam. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Al hayatım. Az kaldı, az kaldı. Az kaldı, evet. Yandan turşu evimden turşu suyu alıp burada kokoreç deneyin arkadaşlar. Arkadaşlar turşu evimden kokoreççi Yunus'a, oradan da hemen çaprazındaki Kara Kedi bozacısına geldik. Buradan da bozamızı alıp yola devam ediyoruz. Burası çok güzel bir lezzet sokağı olmuş. Boza bardak 40, kilo 160. Hafta içi 9'a kadar açıklar. İçeriye girdik. İçerisi tarçınlı şöyle. Sıcak sıcak ustam arkada koyuyor böyle. Çok güzel gözüküyor. Burada bardağınızı alıp kasada ödeme yapıp çıkabilirsiniz. Böyle buraya tarçın bırakmışlar. Üzerine ekleme de yapabiliyorsunuz benim gibi. Ustam arkadan sıcak sıcak getirip döküyor böyle. Buradan da ustam satışını yapıyor. Kilo ile de alabilirsiniz. Tekrar söyleyeyim. Kilo 160, bardak 40 TL. Elif Hasan ağlama. Aldık şimdi bozamızı. Dışarıya çıkıyoruz. İçerisi bayağı bir yoğun. İlk defa deniyorum bu arada. Ben de ilk defa boza deneyim. Biraz tarçın ekledim. Yiyeceğim. Hemen tadına baksın Elif Hasan, hemen kontrol komitesi. Verelim. Elif sen sevdi 3. kaşığı. Güzel mi? Yiyeceğim. Güzel mi aşkım? Güzel mi? Güzel mi? Sevdin mi? Burnu oldu benim kızım. Vallahi. Yemin ediyorum var ya, genç yaşta yemediğin lezzet kalmadı kızım Türkiye'de. Sen de yiyeceksin. Şimdi de Balkan met helvasına geldik arkadaşlar. Eşim az önce çok güzel bir cümle kurdu. Dedi ki önünde sıra olan bir yer varsa burası bizim gideceğimiz yerdir dedi. Harbiden öyle, gittiğimiz her yerde sıra var. Çünkü en bilindik, en güzel yerlere gidiyoruz.
Şimdi buradan helvamızı alıp yola devam edeceğiz. İsmi yaz helvasıymış. Yaz helvası. Cevizli yaz helvası. Yanında sade ve kakaolu da var. Bu da met helvası. Çekme mi oluyor? Nasıl? Tel tel sanırım. Yapılışı aynı pişmaniye gibi. Hı hı. Ama o hale geldikten sonra artık çubuk haline getirme işlemi yapılıyor. Sıkılaştırıyorlar. Tabii. Şöyle bir yaz helvası aldık, cevizli. Tadı çok güzel, çok hafif. Yani kahve yanında bile yenir. Biz de zaten kahve yanına aldık. Normalde ben helva sevmem, şekerli oluyor. Ama çok hafifmiş. Şimdi bir met helvasının tadına bakacağız. Pişmaniye gibi yapılıp sonra rulo haline getirilip sıkıştırılıyormuş. Görüntüsü şöyle yakından. Yok teşekkür ederim. Tadı pişmaniyeye çok benziyor harbiden. Ne helvası? Harbiden bu. Pişmaniye. Ne kadar olacak? Fiyatlar bu şekilde. Sade, kakaolu aynı fiyat. Antep fıstıklı bir tık pahalı. Cevizli ki benim favorim bu oldu. 320. Günlük met helvası da 190. Bu biraz pişmaniyeye yandırıyor arkadaşlar ama daha kıvamlı, daha sıkıştırılmış hali. Kurabiyeci Volkan'a geldik. Leblebi kurabiyesi yemeye. Ama kalmamış. Şansımıza. Şansımıza kalmamış. Bir dahaki sefere. Gelirseniz buraya da uğrayabilirsiniz. Petifürcü Lalezar'a geldik. Petifürcü Lalezar'a geldik. Arkadaşlar. Tanesi 50 lira. Hemen gösteriyorum. Şu şekilde bir şey. Ekler tarzı. Yolumuzun üzerindeyiz. Zaten buradan geçiyorduk. Bir deneyelim dedik. Geçerken de uğrayabilirsiniz. Burası şehir merkezine gidiyor. Porsuk Çayı'nın kenarı. Dostlar, bayramdan dolayı her yer kapalı maalesef. Gittiğimiz yani 10 esnaftan 5 tanesi kapalı. Şu an bayramın 1. günü. Bu vesileyle biz de Köfteci Yusuf'a geldik. Şöyle kendime bir parça etten et döner söyledim. Eşim de bir porsiyon köfte söyledi. Bakalım bunu yiyip artık yola devam edeceğiz. Biraz üzüldük. Gitmek istediğimiz birçok restoran kapalıydı bugün. Ama nasip tabii. Nasipten öteye yol yok. Yemeğimizi yiyip yola koyulacağız. Şimdi bize afiyet olsun. Dostlar biz akşam yemeğimizi yedik. Sıradaki durağımız olan Bursa'ya doğru yol alıyoruz. Yaklaşık 2 saat gösteriyor harita. Bakalım birkaç gün Bursa'dayız. Böyle Eskişehir gibi bir günlük gezi yapmayacağız Bursa'da. Yaklaşık minimum bir 3-4 gün ayırmayı düşünüyoruz. Çünkü Bursa çok büyük. Sadece Uludağ'ın bir gününü alacağımızı düşünüyoruz. Gelecek bölümler için bizi takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videomuza like atıp fikirlerinizi de aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Eskişehir'de gezecek çok yer var. Farkındayız. Ama biz bir günümüzü ayırabildik. Sabah 8.30'da gezmeye başladık. Akşam saat 7.40. Yani ancak bu kadar gezebildik. Gidemediğimiz birkaç yer var. Balmumu Müzesi. Balaban köfteyi deneyemedik. Birçok yer kapalıydı meşhur olan. Onun haricinde Kent Park, işte Şelale Park. Bunlar aklıma gelen yerler. Bir de Sazova. En önemlisi orayı merak ediyordum. Sazova ama bunların çoğuna gidemedik. Sağlık olsun. Bugünümüz de böyleydi. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşürüz. Allah'a ısmarladık.